Selamlar, ben Yusuf. 2 yıl olmadı fakat uzun bir süre oldu video atmayalı. Farkındayım, yani bir haftaya geçti. Yine Batman filmini izledim. Bu videoda spoiler olmayacak geçen videodaki gibi. O yüzden merak etmeyin, spoilersız bir video olacak. Geçen videoda travmaların disosyasyona nasıl sürükleyebileceğini, ailesinin ölümü ile nasıl başa çıktığını ve genel hatlarıyla birazcık psikolojisini konuşmuştuk. İzlememiş olanlar diğer videoyu da izleyebilir. Çok kısa özet geçtiğime göre bu videoya başlayabiliriz. Bu videoya Batman'in, yani Bruce Wayne'in çocukluğundan başlayalım. Yani çocukluğuna inmeseydik olmazdı zaten. Bruce Wayne'in çocukluğuna dair bildiğimiz yegane şeylerden bir tanesi Bruce Wayne'in yarasa fobisi olmasıdır. Çoğunlukla bir şeye karşı korkumuz, fobimiz olduğunda, fobimiz ve korkumuz olan şeye tepkimiz kaçmak olur. Ama kaçmazsak, donup kalırsak bu bize çok kaygılı hissettirebilir. O kaygı hali bizi gerebilir ve gerginlikle savaşmaya başlayabiliriz. Çoğunlukla bir şeye korkumuz veya fobimiz olduğunda, fobimiz ve korkumuz olan şeyden uzaklaşmaya çalışırız. Böylece bizi en çok endişelendiren şeyden kaçınmış oluruz. Fakat bu süreç her zaman böyle işlemeyebilir. Şimdi bir savunma mekanizmasından bahsedeceğim. Bahsedeceğim savunma mekanizmasını anlatmadan önce savunma mekanizmalarının ne olduğunu anlatacak olursam, savunma mekanizmaları yine Freud'un ortaya attığı ve kızının geliştirdiği bir teoridir. İnsanlar gündelik yaşamlarında veya çocukluk travmalarında kendilerini kaygılandıracak şeyler yaşayabilirler ve psikanalitik kuram çok basitçe kaygı halinden korunmak için benliğimizin oluşturduğu bir yapılanma olarak tanımlıyor savunma mekanizmalarını. Egon'un oluşturduğu bu yapılanmanın temel amacı kişinin zihnini ve benliğini endişeden veya yaşadığı travmadan korumak ve baş edemeyeceği durumlara karşın bir sığınma alanı yaratmaktır. Bu savunma mekanizmalarını bilinçli olarak kullanmıyoruz. Fakat hepimiz bilinç dışı olarak hayatımız boyunca farklı türlerde savunma mekanizmalarını kullanıyoruz. Neyse, konuya geri dönelim. Şimdi gelelim bahsedeceğim savunma mekanizmasına. Yani karşıt tepki geliştirmeye. Karşıt tepki geliştirme nevrotik bir savunma mekanizmasıdır. Reaksiyon formasyon olarak da geçen karşıt tepki geliştirme, psikanalizde birey açısından kabul edilmeyen, kaygı yaratan veya tehdit oluşturan dürtülerin, duyguların inkar edilerek ya da bastırılarak tam tersi dürtü ve duyguların benimsenmesiyle tanımlanan bir savunma mekanizmasıdır. Biliyorum böyle anlatınca çok karışık geldi ama mizacı çok öfkeli olan birisi bu öfkeyi inanılmaz bir şekilde bastırmış diyelim ki. O kadar çok bastırmış ki artık o öfkenin farkında değil ve etrafına karşı çok kibar davranıyor gibi bir örnek verebilirim. Tabii yine örnek çok basit oldu. Karşıt tepki geliştirmenin evrimleşmiş bir hali de var. Bu da karşıt fobi oluşturmaktır. Türkçesinin tam karşıt fobi oluşturmak değil, counterfobik atak diyebileceğimiz karşıt fobi oluşturmaktır. Ve amaç fobinin üstesinden gelmek için korkulan durum ile iç içe olmaktır. Yani örnekle pekiştirecek olursak, diyelim ki yükseklikten çok korkan birisi var ama bir süre sonra tırmanma sporlarını sevmeye başlıyor gibi bir örnek verebiliriz buna da. Bir fobiyi atlatmak meydan okuma haline gelebilir ve üstesinden gelmek bir adrenalin patlaması yaşatabilir. Velhasıl Bruce da fobisini yenmek için karşıt bir tepki oluşturuyor. Karşıt fobi oluşturuyor. Yarasa fobisini yenmek için Bruce Batman olmaya karar veriyor. Yarasa kıyafeti giyip düşmanlarıyla savaşıyor ve bu yarasa fobisini içselleştirip yansıtma savunma mekanizmasını kullanarak bu korkuyu düşmanlarına aşılıyor. Fear is a tool. When that light hits the sky, The hell are you supposed to be? it's not just a call. I'm vengeance. Özetle kendi korkusunu düşmanlarına projekte edip onların korkmasını sağlayarak bir tür arınma yaşıyor diyebiliriz. Aslında hayvan fobileri çocukluk çağında çok yaygındır. Hatta Freud fobiler için babaya olan bilinç dışı korkunun hayvanlara yansıtılmış halidir der. Şimdi bu bilgiyle ne yaparsınız, ne düşünürsünüz bilemiyorum. Ama baba figürünün Bruce Wayne'in psikolojisi için Bruce Wayne'in psikolojisinde büyük bir rolü var. Bruce'un filmlerde nadiren fark ettiğimiz fakat çizgi romanlarda gördüğümüz en büyük ve içsel korkularından bir tanesi babasına hayal kırıklığına uğratmaktır. Yani farklı bir gözden bakacak olursak Bruce'un doldurması gereken büyük başarımlar var. Everything my family, my father built. Divine legacy is more than bricks and mortar. I wanted to save Gotham. I failed. Yani sonuçta babası şehirde saygı duyulan bir doktordu ve sıfırdan koca bir şirket inşa etti. Bir bakıma Bruce Wayne sürekli olarak babasına layık olmaya çalışma durumunun gölgesi altında yaşıyor. Belki de bu yüzden tamamıyla gölge olmaya karar vermişti. Fear is a tool. They think I'm hiding in the shadows, watching, waiting to strike.
but I am the shadows. Değişik bir perspektiften yaklaşacaksak belki de sürekli olarak sembolik bir figürün gölgesi altında yaşadığı için tamamıyla gölge haline gelmiş olabilir. Gölge olmaya itilmiş olabilir. Fakat bu durumu dengelemek adına Bruce Wayne kendisinin birçok baba figürü buluyor. Tabii ki aklımıza ilk ailesi öldürüldükten sonra Bruce'u kanatları altına alan Başkomiser Gordon geliyor. Öte yandan elbette kendisine bakım veren Alfred'ı da unutmamak gerek. Bir de negatif yönden bakacak olursak Batman Begins filmini hatırlayacağınız Ra's al Ghul da bir baba figürü oluyor Bruce Wayne için. Ve tüm bu baba figürleri olumlu veya olumsuz Batman'in ahlaki pusulasını oluşturmada rol oynamışlardır. Bu yüzden aslında psikolojide baba figürünün önemi, anne figürünün önemi yüksektir. Tabii bu söylediğim ekolden ekole göre değişiyor. Psikolojideki ekollere dair bilgiyi de ileriki zamanlarda verebilirim. Evet, iki videoda olabildiğince sade bir şekilde Batman'in, Bruce Wayne'in psikolojisinin nasıl olabileceğine dair, neden Batman olduğuna dair yorumlar yapmaya çalıştım. Başarılı oldum mu olmadım mı pek bilmiyorum. Ama umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve biraz da olsa bilgi verebildiysem abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.